Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Pardon. Achtung, yine ben geldim, Ozan Kurzweil. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz öncelikle yayınıma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yayının konusu olay nedir, ne değildir. Gördüğünüz gibi şuradan mouse'la gösteriyorum. Bunu da aldım buraya, ekranı daha rahat anlatabileyim diye. Aynen, daha rahat anlatabileyim diye. Hemen açalım oradan. Solar Fire. Aynen. Solar Fire. Solar Fire dün de anlatmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi dönen bir sistemdi ve bu dev bir algoritmaydı. Ve bu algoritma hatta mümkünse şuradan bir saniye hop hop büyütebiliyorsam biraz da hayır o değil. Ötekini büyütmek istiyorum ben. Hah, biraz daha büyüteyim. Hatta ben de biraz daha sola kayayım. Bu nedir ne değildir diye. Bu Solar Fire. Gördüğünüz gibi dün de anlatmıştım. Bu dev bir algoritma ve tamamen gökyüzünü, astroloji bilimini anlatan bir sistemdir. Şimdi öncelikle bu sistem nasıl gerçekleşmiştir? O konuya değinmek isterim. Şimdi bu sistemi kuran bir sistem bulunmakta. Bu sistemi kuran sistem bunun üzerinden ilerlemekte. Bunun adı Anaconda. Görüldüğü gibi Anaconda. Bu bir aplikasyon. Bunu indiriyorsunuz. Navigasyon. Bunun üstünde bütün veri dataları ve kütüphaneler bulunmakta. Bu kütüphanelerden bir tanesi, bu kütüphanelerden bir tanesi nerede de o? Burada. Ben bunu kullanıyorum. Jupyter. Burada şu görmüş olduğunuz alan kodlama alanıdır. Bu kodlama alanı Python'a bağlıdır. Python'a bağlıdır. Ve Python elinizde kullanmış olduğunuz cep telefonlarının çalışma sistemini inşa eden gördüğünüz gibi bu Jupyter Python'a bağlı. Python arka tarafta onu işleyen sistemle beraber burada şu görmüş olduğunuz kodlarla kodlanmakta. Bunları ben kodladım zaten. YouTube'da gördüğünüz o altyazıları ben burada kodluyorum. Veri bilimcisi olarak ve makine yazılımcı mühendisi olarak. Burada kodlanıyor bu. Bu Jupyter Python'a bağlı. Aha, bu da Python sembolü zaten. Burada da Python yazıyor zaten. Bununla beraber kodlanıyor. Bu SolarFire'da burada kodlanmış olan SolarFire'da burada kodlanmış olan bir algoritma. Bu algoritma bütün gökyüzünün datalarını, verilerini, her şeyi burada gezegenlerle beraber işlemekte. Ve bu Python ile beraber kodlanmakta. Burada Python'da Jupyter ile beraber istediğiniz programı yazabiliyorsunuz. Tabii bu dili öğrenmeniz gerekiyor. Kodlama dilini öğrenmeniz gerekiyor. Bu kodlama dilini öğrendiğiniz takdirde ondan sonra işlemeye başladığınız takdirde basıyorsunuz düğmesine arkada bir dosya açılıyor. Dosyayla beraber o sizin cep telefonunuza giriyor, giriş yapıyor. O cep telefonunda siz onu sistemsel olarak kullanabiliyorsunuz. Aynen sistemsel olarak kullanabiliyorsunuz. Bir örnek vereyim. Bunlar Python kütüphaneleri. Swiss Empress Python Warper diye geçiyor. Bu işin altın standartıdır. SolarFire, Astrolog gibi dev yazılımlarını kullandığı çekirdek hesaplama motoru olan Swiss
Ephemeris Python versiyonudur. Ne yapar? Milattan önce 5000 ile milattan sonra 5000 yıllar arasındaki tüm gök cisimlerinin koordinatlarını, hızlarını, verilerini, retro vesaire saniyelik hesaplama yapar. Analitik gücü bir gezegenin hızı, vektörünü çekip bu gezegen şu anda Saturnalium sorusuna if ve velocity eşittir 0 kesinliği ile cevap verir. Bu bir kütüphanedir ve bu Anaconda programının içerisindedir. Ve bunu oradan çağırıp ondan sonra Jupyter üstünden Python'da kodlayıp verileri alıp orada kodlayıp ondan sonra bu haritada işleyebiliyorsun. Ve bu sana önümüzdeki süreç içerisinde bu süreci zaten bu akışı burada gösteriyor. Bu açılarla beraber. Bu hepinizin kendine ait bir haritası var. Buraya bilgilerini giriyorsun. Doğum tarihini, doğum yerini ve doğum saatini sana otomatik olarak senin algoritmanı çıkarıyor. Bu SolarFire'ın algoritması. SolarFire'ın algoritmasına kendi datalarını girdiğin an kendi verilerini sana kendine ait algoritmanı çıkarıyor. Çünkü herkesin bir algoritması var. O algoritmada doğum saati, doğum yeri ve doğum günü olarak buraya aktarılıyor ve otomatik olarak senin algoritman ortaya çıkmakta. Ve bu tamamen veri üstüne ilerlemekte. Ve alayım şöyle bir tane daha Skyfield. Elegant Astronomy for Python. Daha çok astronomi tabanlarıdır ve astrolojik verilerin matematik kısmını anlatmak için mükemmeldir. Ne yapar? Gezegenlerin birbirine göre konumlarını görünen düzenlemeleri ve tutulmaları hesaplar. Analitik gücü ay düğümleri gibi yörünge kesişim noktalarını matematiksel birer vektör olarak modelleme izni verir. Ay düğümü bir hayal değil, iki yörüngenin kesiştiği bir veridir ve demini sağlar. Aynen çünkü öyledir zaten. Ve bunu bu şekilde burada çok güzel bir şekilde okuyabiliyorsun. Bu anlatacaklarımın daha sadece başlangıcı. Bunu algoritmik bir sistemde kullanıp hayatını ona göre şekillendirebiliyorsun. Ve hangi gün, hangi tesirle beraber bu açılar sana gelecek, onu görebiliyorsun. Ona göre hareket edebiliyorsun. Ve bunu dünya devleri yazmışlar, kullanıma sunmuşlar ve dünyanın her tarafından bu programlara kütüphaneler eklenmekte. Herkes bunları kullanmakta ve kodlamakta. Bu giriş videomda arkadaşlar astrolojinin nasıl çalıştığını, nasıl bir sistem olduğunu ve nasıl bir sistemin üstüne kurulu olduğunu ve bu kütüphanelerin ne işe yaradığını ve bu kütüphanelerin boşa kodlanmadığını ta sizin cep telefonunuza kadar geldiğini göstermek istedim arkadaşlar. Astrolojinin veri bilimi üstüne ve makine öğrenmesi üstüne kurulumu bu şekilde bir matematikle işlemektedir. Yani bunu Kur'an'da da yazar zaten. Aynen. Sadece açıp araştırmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.